Ayasofya hakkında Efendimizin bir hadisi var mı diye bir soru göndermiş izleyicimiz. Evet, Ayasofya hakkında Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifleri vardır. Şu hadis-i şerif: لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْطِينِيَّ فَلَنِعْمَ الْاَمِيرُ اَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَٰلِكَ الْجَيْشِ. İstanbul, Konstantin bir gün fethedilecektir. Ve evet, Peygamber Efendimiz bunu iki defa teyitle söylüyor. Bir başında le ifadesi, le'yi kullanıyor. Sonra bir de tekitli nun dediğimiz nunu kullanıyor. Yani muhakkak ve muhakkak surette, yani hiç şeye gerek yok. Efendim ya olabilir mi olamaz mıya gerek yok. Şüpheye gerek yok. Muhakkak İstanbul ve muhakkak fethedilecektir. Orayı fetheden emir, kumandan ne güzel bir emirdir ve orayı fetheden, oranın fethine müyesser olan asker de ne güzel bir askerdir. Şimdi bu hadis-i şerif hakkında insanlar tartışıyorlar. Bu sahih midir, değil midir vesaire. Evet. Efendim bu bir defa İstanbul'un fethi gerçekleşmiş. Peygamber Efendimizin mucizesi gerçekleşmiş. Bu mucizeyi basitleştirmek, Peygamber Efendimizin bu mucizesini basitleştirmek doğru bir şey değil. Ve bunu bir kısım şöyle ifade edeyim, İstanbul'u veya işte Ayasofya'yı Müslüman Türklere nasip, Müslüman Türklere reva görmeyen, yani buranın Türkiye toprakları içerisinde olmasını hazmedemeyen insanlar bu hadis-i şerif etrafında şüpheler oluşturuyorlar. Ve bu hadis işte yok zayıftır, yok işte bilmem mevzu diyene kadar, uydurmadır diyene kadar, zayıftır diyene kadar vesaire. Netice itibariyle Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu hadisi gerçekliğini ortaya çıkarmıştır. Bunu hala bugün tartışmaya açmak, efendim bu sahihti değildi diye tartışmanın herhangi bir kimseye bir anlamı yok. Bazı insanlar işte bir zayıf hadis üzerinden gidiliyor vesaire gibi böyle şeyler söylüyorlar. Böyle bir hadis-i şerif olmasaydı acaba sahabe-i kiram niçin İstanbul'u fethetsin veya da fethetmek istesin? Mesela evet, Hazreti Halid Ebu Eyyub el-Ensari, işte Eyüp ilçesine de ismini veren zat niçin 90 yaşında gelsin de İstanbul'u fethetmek istesin? Yani bütün bunları hep birlikte düşünmemiz lazım. Peygamber Efendimizin bu müjdesini duymasalardı niye gelip burayı fethetmek istesinler? Veyahut da Osmanlılarda, efendim Selçuklularda, Osmanlılarda birçok teşebbüsler olmuş bu İstanbul'u almak için. Evet. Onlar niye İstanbul'u almak için efendim bunu bu şeyi, yani bu çabaları efendim şehitler vermişler, bir sürü hazırlıklar yapmışlar, başaramamışlar, gaziler vermişler, geri çekilmişler. Burada Peygamber Efendimizin müjdesine nail olabilmek için, yani güzel kumandan, güzel asker müjdesine nail olabilmek için bütün bunları yapmışlardır. Evet. Şimdi bu son günlerdeki tartışmalar etrafında da biraz bu hadis-i şerif işte gündeme getiriliyor. Burada ne vardır? 1453 yılında İstanbul fethedilmiştir. Bazıları hala İstanbul'un fethini bize layık görmüyorlar. Yani Türkler efendim burayı alamazlar, Türkler buranın sahibi olamazlar. Efendim bir de şöyle bir düşünce var, bakın Yunanlılarda hala bu düşünce var ve bunu çocuklarına da öğretiyorlar. Yani bir gün İstanbul'u fethedeceksin, yani tekrar ele geçireceksin. Ondan sonra yok Meryem ağlıyor, yok İsa sızlanıyor vesaire falan gibi. Böyle efendim bakın Yunanistan'da, Yunanistan kendisini ne olarak görüyor? Bizans'ın hamisi olarak veyahut da işte varisi olarak görüyor. Ve onun hedefinde bir gün İstanbul'u yeniden ele geçirmek. Tabi buna fetih denmez. Yeniden İstanbul'u ele geçirmek
Ve tekrar Ayasofya'ya işte oraya çan takmak, onların en büyük arzusu bu. Haddi zatında batılı devletlerin de arzusu bu. Yani onların elinden gelse bizi nereye gönderecekler? Orta Asya'ya gönderecekler. Hani ne diyorlar? Türkler geldikleri topraklara gitsinler. Evet. Nereden geldik biz? Orta Asya'dan geldik değil mi? Biz emin olun Orta Asya'ya bizi gönderseler orada da bizi rahat bırakmazlar. Niye? Ya bunlar zaten Orta Asya'dan buraya gelmişlerdi. Bunların torunları, çocukları da bir gün yeniden gelirler, buraları fethederler diye orada da bizi rahat bırakmazlar. Yani soykırım dedikleri şeye bizi uğratırlar. Yani soykırıma ellerinden gelse bizi soykırıma uğratırlar. Yani olaya bütün Türkiye'deki vatandaşlarımızın böyle bakması lazım. Burada esasında mesele bir caminin ibadete açılıp açılmaması meselesi değildir. Yani benim düşüncem esas mesele niye burayı Türkler fethetmiştir? Türkleri buradan çıkaracağız. Bizimkiler işin yani cami olsaydı işte bura müze olarak kalsaydı falan filan, hatta kilise olmasını söyleyenler falan da var. Bunlar iyice araştırılması lazım. Bunlar ya tarih bilmiyorlar ya tarihin şuuru yok. Bunlar da şuur denen, yani özet olarak şuur denen bir şey yok. Yani Bizanslı Yunanlı ben burayı tekrar ele geçireceğim diyorsa burada yaşayan herkes, bu topraklarda yaşayan herkes demeli ki ben de öyleyse canım pahasına gerekirse şehit olurum, gerekirse gazi olurum. Ayasofya'yı, İstanbul'u korurum demesi lazım. Evet. Bunu diyebilmesi lazım. Geçen programda da söyledim. Esasında buranın tekrar cami haline dönüştürülmesi, müzeden cami haline dönüştürülmesi, bu benim şahsi fikrimdir. İstanbul'un fethedilmesinden ve Ayasofya'nın kiliseden camiye çevrilmesine ilk zamanda ondan daha önemlidir. Neden? Çünkü o zaman biz muktedirdik, güçlüydük ve karşımızda bir devlet de yoktu. Ama şimdi bütün dünya adeta bizim Müslümanların dışında, bütün dünya adeta bizim karşımızda ve çok bedeller, gerçekten çok büyük bedeller ödedik. Kolay bir karar değil bu. Yani evet. İstanbul'un İstanbul için, Ayasofya için kolay bir karar değil ve her şeyi biz göze alarak yetkililerimiz, Allah onlardan razı olsun, Allah ömürlerine ömür katsın, bu kararı vermişler. Milletimiz de bunu desteklemiştir. Ve halkımız da bunun arkasında durmuştur. Allah da bize bunu görmeyi nasip etmiştir. İnşallah orada ibadet etmeyi de, namaz kılmayı da Cenab-ı Hak bizlere nasip eder.